C. Ben bu arada A grubundan daha çok beğendim B'yi. Valla. Dur. A grubundan daha çok beğendim B'yi. Net söyleyebilirim yani. Çok daha iyi sesleri oturmuş. A grubunda zaten bence bak yine aynı şey oldu. Geçen haftalarda da belli şey vardı. Yani Yusif, Ayberk, Miraç, Ahmet Emre böyle hep yukarı doğru vokalleri parlayan çocuklar. Parça altta kaldığı zaman çok iyi tınlamayabiliyor her zaman. Çok iyi tınlamayabiliyor. Pek böyle tam oturmuş değil. Ama bu grupta böyle Efe Şan zaten sürekli almış parçayı. Habire söylüyor. C. Buralardan hemen gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var. Bir saniye o yedenli bir giriş var orada. Buralardan Hemen gidesim. Buralardan hemen. Melodi öyle mi abi? Buralardan hemen gelesim var. Aa. Ne oluyor? Buralardan hemen gidesim. Hemen gidesim var. Melodi böyle mi ya? Kenan Baba. Çakkıdı. Allah merak ettim. Ben mi öyle duyuyorum yoksa parça mı öyle? Yıllarca bize yalan mı söylediler? Sadece ona bakıyorum. Var. Yeniden Gel baba. hemen gidesim var. Hayır. Hemen değil. Hemen gidesim. Buralardan hemen gidesin. Tam da belli etmeden melodiyi bak. Hemen gidesim. Hemen gidesim var. Evet öyle değil. Burada böyle bir farklı bir mod var. Buralardan hemen Hemen gidesim var. gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var. Burada topluyor. Ne varsa attım içime Bu da aynısını yapıyor ondan sonra. Niye böyle şarkıyı söylüyorlar? içime çaktım Baksanıza. içime Attım içime. sattım içime Ya bazen şöyle şeyler oluyor ya. Hiç bilmiyorum tabii ama. Genelde böyle biz Özgün mesela bir parçayı okulda falan arkadaşlarla bir arada takılırken abi geyik yapmak için parçayı değiştirdik Özgün, tamam mı? Kendi aramızda. Mesela düşün ben sen, Gizem, işte Ayşenur hep beraber takılıyoruz. Hepimiz de şarkıcıyız. Ya böyle alırdık parçayı tamam. Buralardan hemen gidesim var diye böyle aramızda eğlenirdik tamam mı? Yapısını değiştirdik, kimyasını değiştirdik. Ulan ondan sonra o yaptığımız şey bir kalmaya başlardı bizde. Tamam mı? Sonra böyle canlı kayıda falan çıktığımızda hep oradan esinlenmeler başlardı. Derdi ki hocalar ya yapmayın hani. Parça böyle değil. Kendinize gelin falan. Ya parçayı sanki başka çalışmışlar da başka söylüyorlar gibi. sattım içime ciddi değilsin var. Neyesim var? Baya makamlı geliyor. Tanıyoruz herkes gibi malum. Evet geçen haftanın yıldızlarından. Bu hafta da çok iyi girdi. Açıklarımız kaçıklarımız var. Bayağı iyi. Bak sesine bir yakışan daha. Tabii o da mikrofonu saklayarak kaçıyor. Açıklarımız var. Var falan yok onda da. Abi şu mikrofon olayı çözülmedi Özgün. Playback olayı çözülmedi hala. Yani dans çok önde olduğu için kaçırmamak. Kafada sürekli olarak şey var yani. Aman doğru yapayım dansı. Ne vokale dikkat ediyorlar ne bir şey. Açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem kel hem foto takımının hak diye isim var. Çık diye Fena değil. çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı Oo kral geldi. Oğuzhan kral geldi değil mi? Güzel ama hafif oturmamış sesin onu olmak söyleyeyim. üzereyim. Neresinden Böyle glisandolu almalar falan. olmak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyim. Kendimi boğazım var. Abi hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan Ama Arda tabii dansıyla müthiş bir enerji katıyor. O da ayrı mesele. kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bir de hoplatalım kız. Bence genel olarak izleyicinin beğendiği dans uyumları Özgün. Genel olarak dansları agresif bir dans var. Enerjik bir dans var yani. Farklı bir enerji çıkarmış C grubu. Kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı Ama vokalde de bir numaraya yükselmiş bu arada. İsmi neydi ya? Bak hep kaçırıyorum çok özür dilerim. Bayağı iyi performans bu. kız çakkıdı. Alperen. Doğru Alperen. Alperen değil mi? Bayağı Alperen. Bu grubun şeyi olmuş. Starı o şu anda. Çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bir de Civan dayı ama biraz abartı. Abartı. Kelimeleri abartı. Böyle fazla. Ben bu kadar fazlayı da yapamıyorum. Yani bir normal halde abarmadan ya zaten parçayı çok güzel ifade edebiliyorsun. Mesela Alperen çok iyi yapmış bak. kaynaşalım kız. Çakkıdı
oynaşalım kız. Oynaşalım. Hafif. Azıcık alttan azıcık üstten. Hani azıcık altı azıcık anladın mı? Bu sefer kelimelere basmaya başlıyorsun ve kelimenin yapısını değiştirerek o enerjiyi sağlamaya çalışıyor. Ama vokalle onu yapmakla kelimeyi bozarak yapmak arasında fark var. Civan biraz o tarafta takılıyor. Vokalle takılan da Alperen. Sen hoppidi hoppidi hoplatalım kız. Bunlar benim fikrim mi? Kısa metraj filmim mi? İrfanım mı ilmim mi? Yuh diye sövesim var. Zihin oyunları. Bu arada hiçbir vokal birbirine benzemeyen bir grup. Yani o da bayağı zevkli. İzlemesi hakikaten çok zevkli C grubunun. Net söyleyebiliriz. Şimdi A başka bir şeydi. B başka bir şey. C başka bir şey. Resmi duyumlarım. Genel olarak Arda'nın okuyuşu girişteki o karmaşık melodik yapıya rağmen bütün okumalarına göre en iyi performansı olmuş bu. Koyun uyumlarım. Oo babanın girişe bak. Koyun Tın. Woo! Alev alev. uyumak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Orta olmuşum düzeneyim. Kendimi boğazım var. Vay. Sondaki o ses kayması. Hiç umut yok mu? Her şey boş. Alperen nereden nereye geldi ya? İnanılmaz. Dünya Biri oktavdan patlıyor. Kesin Umut Arda'dır o. gibi sarhoş mu? Woo! Bayağı iyi olmuş. Yani genel olarak grupta bir dağılım da olmuş böyle. Herkes başka iş yapmış gibi. Grup uyumu olarak en iyi grup C. Net. Evet evet çok iyi. Güzel, eğlenceli. Woo! Eğlenceli. Süper abi. C grubu almış parçayı. Bravo. Hoppidi hoppidi hoplatalım kız. Hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hoppidi hoppidi hoplatalım kız. Evet güzel. Bence çok iyi. C grubu hakikaten enerjisiyle olayı bitirmiş. Çok beğendim. Her grubun farklı bir hikayesi var. Şöyle genel değerlendirme yaparsak A grubunda yani şöyle bir girsin bir daha. Bir bakın farkına şimdi C'den sonra. Buralardan hemen gidesim var. Emircan Yirek girdi. Yeniden başlamak hevesim var. Nasıl bu kadar benziyor sesi ya alt sesleri Özgün? Siz benzetiyor musunuz? Ben mi benzetiyorum yoksa kendi kendime? Çok etkilenmiş zaten. Bence de. Daha önce bir şarkısında söylemiş. Ha öyle mi? Attım içime Çağlam çaktı diye bir şarkısında. Bilmiyorum ya. s**tim var. Bu arada Ayberk tam kendini gösterememiş onu söyleyeyim. Çok iyi dans ediyor ama Attım içime çaktı diyesim var. yani renginin net bir şekli çıkmamış. Bugün diğer gruplarda herkesin bir ses karakteri oluşmuş. Özellikle C'de acayip. Dönüyoruz herkes gibi malum. Ahmet Emre'den bahsetmiştik. Değilsin heykel hem fodul takımın hak değilsin var. Aslında Kemal bayağı rap söylermiş ya. Çak diye çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyim. Kendimi boğazım var. Evet yani bu kadar kişi arasında Milan vokal olarak zaten geride kalıyor. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Acaba bu 3 grup arasında da Özgün böyle bütün hepsine baktığın zaman son dönemde acaba dengeler değişiyor mu ya? Şimdi biz mesela Miraç'ı baştan beri çok beğeniyoruz. Süper. Ahmet Emre'yi beğeniyoruz vesaire de Evet. mesela son 2 haftadır falan Alperen bayağı böyle gümbür gümbür geliyor. Yani solist karakterli geliyor farkındaysan. Efe Şan daha kötü bir performansını izlemedim mesela. Ana vokalde. Çok ilginç değil mi? Hiç izlemedim yani. Hep Efe Şan Çakkı'da da söylese bir şekilde önde oluyor. Başka bir şey söylese de önde oluyor. Mesela 2 tane vokal böyle bayağı ben farklıyım diyor. Mesela Umut Arda çok ilginç bir karakter. Gruptaki en tiz vokalleri veren vokal. C'ye öyle bir renk katmış ve hiçbirinde yok öyle bir şey. Herkes normal şarkı söylemiş. Sürpriz. Bu hafta mesela Arda danslarıyla, enerjisiyle farklı. Girişini beğenmesem de o da böyle bir başka bir yere doğru götürmüş. İlginç bir hafta olmuş gerçekten. Ben burada Kemal'i de beğendim ama. Onu da söyleyeyim. Peki ne oldu? Şimdi hadi ne olmuşu konuşalım. Ne oldu Özgün şimdi?
Şimdi hocam bir eleme yapıldı. 3 kişi elendi. Pazartesi günü. Kim elendi? Yusuf, Beton ve Can Kesiktaş Beton kim? gitti. Beton kim? Beytullah. Beytullah kimdi? Beytullah. Beytullah B grubunda mıydı? C grubundaydı. Şaka. Sonra hocam Beytullah bir, hangisiydi abi? Dur bir saniye geçmeyin hemen. Beytullah beyazlı olan çocuk mu? Beton, Yusuf ve Can elendi. Can oylamada geri geldi. Can mı elendi? B grubunda. Yok, Can geri geldi. Bir saniye abi. Pazartesi günü 3 kişi elendi. Yusuf, Can ve Dur Beton. şimdi. Bir saniye abi. Beton demeyin şuna. Beytullah değil. Beton demeyin. Şimdi Yusuf elendi. Yusuf gitti. Öyle mi? Evet. Can gitti. Can Kesiktaş. Can Kesiktaş B grubunda zaten sonradan gelen Can'dı değil mi? Sağdaki Can. Evet. Evet. En son giren. Sonra üçüncü de Beytullah gitti öbür gruptan da. Beytullah, Beyazlı beyaz olan. takım elbiseli Beytullah gitti. Oğlum Daha şok. sonra bir tadı günü tüm elenenler arasında bir oylama yapıldı. 24 saat sürdü. Hı. Orada kullanılan oylamayla da Can Kesiktaş geri geldi açık ara farkla. 29.000 oy alarak geri geldi. Şok oldum ya. Şu anda Can devam ediyor. Harbiden şok Yusuf'le oldum şimdi. Beton yok. Beytullah yok. Şimdi ilginç. Şimdi bir kere şöyle diyelim. Yani geçmişle mutlu olamayız. Ya şimdi biz Yusuf'u çok beğeniyoruz. Yusuf'un sesini çok beğeniyoruz. Değil mi? Yani ben baştan beri diyorum ki Yusuf süper. Çok yetenekli bir çocuk. Ses rengi çok güzel vesaire ama şimdi haftalar içinde izledikçe bir Alperen görmeye başladık. Bir ara bir Oğuzhan görmeye başladık. Ama bunların hiçbirinde şunu demedik yani. Yusuf aldı götürdü mesela. Ne haftaydı Yusuf, inanılmaz. Hiç buna yaklaşmadı. Bu da çok ilginç bir şey. Mesela bu hafta mesela bakıyorum Çaklı'nın içindeyiz. Efe Şan gene önde. Mesela burada Beytullah kötü değil abi. Beytullah nasıl eğlenmiş buradan, ben onu anlamadım mesela. Neye göre eğlenmiş mesela Beytullah? Zaten o eleme toplantısı yayınlandı hocam. Yani orada genel olarak hep isim vermeden şeylere baktılar işte. Daha çok karakteristik bir analiz yapıldı. Ya, Ders uyumları, hocalarla ilişkileri, işte onu grup bilemem. üyesi olur mu, olmaz mı? Orada Samsun Demir, işte başka isimler hep birlikte bir ortak değerlendirme aldılar. Ya onu Sonra bilemiyorum 3 tabii kişi ki. elediler. Şimdi içeride olanları bilemezsiniz. Ne kadar hocalarla uyumlu olduğunu bilemezsiniz. Çalışma ortamında neler olduğunu onlar bilirler. Tabii ki puanlamayı onlar yapacak. Ama ben şu an dışarıdan sadece vokal olarak baktığımda Beytullah'ın elenmesi büyük hatadır. Bu kadar farklı bir rengi elemek, şu grubu yok ettiniz şu anda yani. Gitti. Bir de artık Beytullah gibi bir renk koyamazsınız bunun içine. Çünkü bu grubun neden iyi olduğunu çözmek gerekiyor önce. Mesela bu gruptan neden iyi bence? B grubundan iyi. Veya A grubundan niye iyi C grubu? Şimdi mesela Arda süper bir vokal mi? Hayır. Bakalım, devam edelim. Mesela arkada sanırım şey var. Oğuzhan mı var? Oğuzhan değil mi arkadaki? Sanırım Oğuzhan burada. Oğuzhan süper bir vokal mi? Hayır. Umut Arda süper bir vokal mi? Evet, iyi bir vokal. Yusuf'le kapışır mı? Kapışır. Hangisi daha iyi onu bilmem. Bence eşit seviyedeler. Kalite olarak. Burada Civan var. Civan diğer gruplardaki Miraç'la yarışır mı? Hayır. Yani kimle yarıştıracağız yani vokal olarak? Çünkü Civan dansçı olarak mı orada, yoksa hani vokal olarak mı orada? Hangisi olarak orada? Şimdi burada Beytullah farklı bir vokal abi. Girdiği her yerde farklı. Hafif kafa sesine dönük okuyor falan. Çok güzel bir renk. Ya buranın farkı zaten farklı vokallerin olmasıydı. Şimdi sen bunların arasına Efe Şan'ı koyduğun zaman Özgün. Bak Alperen, Efe Şan, Umut Arda. Bir de ilk şeyden de al Miraç'ı. Bu grupta hangisini farklı renk olarak kullanacaksın? Hı? Yani o Evet. grup şunu demeye çalışıyorum Özgün. Farz et ben seninle aynı şekilde söylüyoruz. Düşün. İkimiz de süper vokaliz. Bir kişi daha geldi. O da bizim gibi vokal. Abi bir grupta 3 tane süper vokal olmaz ki. Olmaz yani. Farklı renklere ihtiyacımız var. Olması lazım. Mesela Can Kesiktaş'ın geri dönmesi. Doğru. Ama Can Kesiktaş'ın gitmesi de saçma. Bak o da var. Niye Can Kesiktaş gidiyor? Ya dansından dolayı gidiyor olabilir. Çünkü gerçekten kaçırdığı şeyler var diğerlerine göre. Bu da öyle bir grup ki hep dans grubu bu da. Onların arasında zayıf kalmış ama vokali öyle değil. Ben şu anda sadece vokal tarafından değerlendiriyorum bu arada, onu söyleyeyim yani. Vokal anlamında Can bu
Bu performansla bayağı yakmış ortalığı. Çok iyi bir performansı var. Burada mesela dansçıları elemek istemiyorlar sanırım Özgün. Yani Milan'ı, Akın'ı, işte Kemal'i elemek istemiyorlar. Anladın mı? Çünkü sadece dans eden kişiye ihtiyaçları var. İşte bu Arda, böyle gerçek dansçı, Oğuzhan. 4 tane tutulmuş burada bence dansçı. Burada var, burada da var. Mesela soldaki arkadaşımız dansçı, net. Efe Şan da iyi bir dansçı bu arada. Bayağı dans ağırlıklı bir şey kurulmaya çalışılıyor. Sonuca gördükçe daha iyi anlayacağız bence her şeyi. Şimdi final ne zaman? 2 hafta sonra bugün hocam. 5 Bitiyor zaten. Evet, artık sonuna geldi yani. 3 aşağı 5 yukarı ama bana sorsanız ben Beytullah'ı elemezdim yani. Elemek istemezdim. Çünkü bu kadar farklı bir rengi, belki dans edemiyordur vesaire, o yeterince performans veremiyordur, onları bilemiyorum. Detayları bilemediğim için de bir yere kadar fikir verebilirim ama yani Yusuf'e elenmesi de burada, ben sadece Yusuf'e tek bir eleştiri yapabilirim. Hiç tam böyle parçayı alıp sürüklediği hiç parça yaşamadı. Dedim ya, keşke bir Burak Kut'tan şeyi söyleseydiler acaba. Hani kanasın dünya, mesela ne olurdu acaba o parça? Yani bence Yusuf orada uçardı. Şimdi ileride böyle, şimdi büyük şans abi, yarışmada yarışma Özgün. Şimdi şu da var. Evet. O kadar çok tenor var ki. Çoğu tenor. Emre Şan tenor, işte Miraç tenor, yani Umut Arda tenor. Yani öyle bir şey ki bir sürü yarışma şarkıcı arıyor. Hani iyi ses arıyor. Burada bir şarkıcı bol. Evet. Ya bir tenoru elemek çok kolay, Yusuf'u elemek o nedenle onlar için. Çünkü çok daha var ellerinde. Bence eğlenceli gidiyor yarışma, her ne olursa olsun. Ya haksızlık mı değil mi dedim ya, bir sürü iyi vokal var. Yani sonuçta bakalım kaç kişi olacak bu grup bu arada? O da açıklanmadı galiba da hocam. Söylentiler var. 7 kişi olabilir diye. 7 kişi. 7 kişi mi? Ya 7 bir kişi. söylenti olarak da daha Neyse açıklanmadı. göreceğiz o zaman. Peki. Benim bu finalde hafta izleyeceğiz.